Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir model paylaşacağım. Modelimin yapımında kar topunun bebe yünlerini böyle çok tatlı renkler kullanacağım. 3 numara tığla yapacağım ben. İpime göre ayarladım. Daha kalın ipler tercih ederseniz daha kalın tığ da kullanabilirsiniz ipinize göre. Tığınızı ayarlayabilirsiniz. Şimdi modelime geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak beni desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapımına sizler de ipinizi, tığınızı hazırladıysanız birlikte modelimizin yapımına başlayalım. Evet, şimdi zincir çekerek modelime başlıyorum. Evet, bu kadar zincir yeterli. Ben 16 tane zincir çektim. Şimdi ilk sıramda her bir zincirimden bir tane ilmek çıkararak modelimin ilk sırasını yapmaya başlıyorum. Çift sayılar üzerine kurulan bir model. Herhangi bir sayıda ama çift sayı olmak üzere modelinizi ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi sıramın sonuna geldim. Bakın bu şekilde. Şimdi ilk ilmeğimi tek olarak, daha sonraki ilmeklerimi 2 çekerek sıramın başına kadar gidiyorum. Evet, burada şimdi 2 ilmeğim kala, rengimi hemen diğer rengimi alacağım. Bu şekilde rengimi değiştirdim. Şöyle sabitledim. İlk renk değişimim olduğu için normalde bu zinciri çekmenize gerek yok. Şimdi buradan itibaren artık modelimi yapmaya başlıyorum. Tığın başına bir tane doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi şu şekilde ikisini birlikte ördüm. Şimdi bakın hepsini birlikte kapattım bu şekilde. Modelimizin ilk başlangıç kurulumu bu şekilde. Evet, şimdi bakın ilmeğimizin birini yok etmiş gibi oldu ama yok etmiyoruz. Sıramızın sonunda tekrar doladığımızda sayımız yine aynı kalmış olacak. Şimdi tığımın üzerine 2 kez doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi şöyle ikisini birlikte aldım ve bakın bu 2 taneyi bir ördüm. Bakın bu doladığım burada duruyor bir tanesi. 1 ve 2. 2 kez doladım tığın başını. Sıradaki 2 tane ilmeğimi birlikte ördüm. Bakın bu 2 ilmeği yine bir ördüm. Tığın başını 2 kez doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Şöyle takıldı ipim. Evet. İkisini bir ördüm. Bakın bu 2 ilmeğimi bu şekilde ördüm. Arada bir tane ilmeğim, bakın doladığım ilmeğim duruyor. İkisini bir ördüm. Bu şekilde sıranın sonuna kadar devam ediyorum. Tığın başını 2 kez doladım. Bakın şu kalacak, buna dokunmuyorum. Bununla bakın bu ikisini bir örüp bu şekilde aldığım ilmeğim var. İkisini birlikte kapattım. Tığın başını 2 defa doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi bir ördüm. Bakın bu şekilde. Yine tığın başını 2 kez doladım. Sıramın sonunda bakın 3 tane ilmeğim var. Bu benim kenar ilmeğim. Bu 2 ilmeği birlikte ördüm. Şimdi ikisini bir ördüm. Şimdi burada tekrar tığın başını bir tane doluyorum. Sonra kenar ilmeğimi şu şekilde batarak aldım. Bu şekilde ilmek sayım yine aynı oluyor. İsterseniz sayalım. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 ilmek başlamıştık. Yine 16 tane ilmeğim var. Herhangi bir eksilme olmuyor. Sadece dikkat etmemiz gereken sıramızın sonunda doluyoruz.
Onu unutmayalım. Bakın şurada hemen son ilmekten bir önceki kısımda, son ilmeğimizi örmeden önce yani. Şimdi yine ilk ilmeğimi tek olarak, diğerlerini ikişer ikişer çekiyorum. Şimdi sıramızın başına kadar gideceğiz. Böyle delikli görünüyor ama delik olmuyor kesinlikle. Şimdi bir sonraki sırada modelimiz ortaya çıkacak. Modelimiz 2 sıradan oluşuyor. Şimdi sıramızın birinde bu işlemi yaptık. Bir sonraki sıramda bakın 2 tane ilmeğim kaldı, bıraktım ve beyaz ipimi aldım. Rengimi değiştirdim. Şimdi rengimizi değiştirdik. Burada ne yapıyorum? Hemen şunu düz olarak ördüm bu şekilde. Bakın şuradaki dolanmış olan ilmeğe dokunmuyorum. Tığın başında bir tane doladım. Şimdi şu altta zincirim var. Bakın bu zincirimin şurasına batıyorum. Şu şekilde. Tığın başını bir tane dolamıştım. İkisini bir ördüm ve hemen şuradaki ilmeği de yine düz olarak ördüm. Birkaç sıra ördüğümüzde model iyice kendini gösterecek. Tığın başına bir tane doladım. Bakın şu alttaki görünen zincirime battım. Bakın oradan bir ilmek aldım. Hafiften uzattım ve ikisini bir ördüm. Doladığım ilmekle. Bunu düz olarak ördüm. Tığın başını bir tane doladım. Alttaki zincirimin üzerine battım. Oradan bir ilmek aldım. Doladığım ilmekle ikisini birlikte ördüm. Hemen şunu düz olarak örmüş olduk. Bu şekilde. Tığın başını bir doladım. Zincirimin üzerine batarak şu alttaki zincirden ilmek alıyorum. Hafif uzatıyorum ve ikisini bir ördüm. Bunu bu şekilde ördüm. Tığın başına bir doladım. Evet, sıramın sonuna kadar aynı şekilde devam ediyorum. Bakın burada da yine bir kutucuğum var. Burada da yine tığın başına bir tane doladım. Hemen şuradaki zincirimin üzerine, şu alttaki zincirimin üzerine battım. İkisini bir ördüm. Sıramın sonunda kenar ilmeğim var. Kenar ilmeğimi de bu şekilde ördüm ve sıramı tamamlamış oldum. Bakın modelim ortaya çıktı. Şimdi ilk ilmeğimi tek, diğerlerini ikişer ikişer çekerek başa kadar geliyorum. Şimdi burada 2 tane ilmeğim var. Bu 2 ilmeğimi bakın dokunmadım. Çünkü burada rengimi değiştireceğim. Bu kez sarı ipimi aldım. Sarı renkteki ipimizi aldık. Bakın. Tığımın üzerine ipimi bu şekilde rengimi değiştirdim. Şimdi yine aynı işlemi yapıyoruz. Az önceki renkli kısımda olan işlemi. Tığın başına bir tane doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi bakın. İkinci ve üçüncüyü birlikte ördüm. Daha sonra bu 2 ilmeği bir kapattım. Şimdi tığın başını 2 defa doladım. Sıradaki 2 ilmeği bir ördüm. Bu ikisini kapattım. Bakın bu doladığım ilmek arada kaldı. 2 kez dolamazsanız eksiltme yapmış olursunuz. Bunu unutmayın arkadaşlar. Sadece sıramın başında bir kez doluyorum. Onu da sıramın sonunda doladığımda eşitlenmiş oluyor. Yani eksiltme olmamış oluyor. Tığın başını 2 kez doladım. Bakın bu şekilde. Yine 2 kez doluyorum. Evet, sıramın sonuna kadar aynı işlemi yaparak geldim. Şimdi sıramın sonunda bir tane kenar ilmeğim var. Buraya geçerken yine tığın başını bakın, bunu unutmayalım. Bir tane doladım ve kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi ilk ilmeğimi tek, diğer ilmeklerimi ikişer ikişer örerek sıramın başına kadar gidiyorum. Evet,
Bakın burada 2 tane ilmeğim kaldı. Burada sarı ipimi bıraktım. Tekrardan beyaz ipimi aldım. Bu şekilde rengimi değiştirdim. Şimdi hemen bakın bunu bu şekilde ördüm düz olarak. Tığın başına bir tane doladım. Bakın yine burada altta bir zincirim görünüyor. Bu zincirimin üzerine battım. İlmek aldım ve doladığım ilmekle ikisini birlikte kapattım. Bunu bu şekilde düz olarak ördüm. Tığın başına bir tane doladım. Şuradaki zincirime batıyorum. Bakın oradan ilmek aldım. Bir de tığın başını dolamıştım. Şu ikisini birlikte ördüm. Tığın başına bir doladım. İkisini bir ördüm. Bunu tek başına bu şekilde örüyorum. Bakın şuradakine dokunmuyoruz arkadaşlar kesinlikle. Bu burada kalıyor. Örmüyorum. Tığın başına bir tane doladım. Alttan ilmek aldım. İkisini bir ördüm. Bunu tek olarak ördüm. Tığın başına bir doladım. Zincirim üzerine batıp aldığım ilmekle doladığım ilmeği bir ördüm. Sıramın sonuna kadar aynı şekilde devam ediyorum. Yine burada da bakın bu aradaki zincirden battım. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Bu şekilde sıramı tamamladım. Bakın modelim ortaya çıktı arkadaşlar. Şimdi ben daha büyük bir parçanın üzerinde örüp sizlere modelin nasıl durduğunu göstereceğim. Evet bakın modelim bu şekilde arkadaşlar. Bence çok güzel bebek battaniyesi olur bu modelden. Arka kısmının görünümü de bu şekilde. Bebek yeleği, bebek hırkası, tüm bebek örgülerinde kullanılabilir. Belki angora tarzı yünlerle deneyip hani iki renkli olmak üzere büyük bayan yeleği de yapılabilir arkadaşlar. Evet modelim bu şekilde. Çok değişik duruyor. Yapımı da çok farklı. Evet modelim böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.